Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Toyota Corolla ileyiz. Size ufak Toyota Corolla ile bir video çekeceğiz. Şöyle ufaktan bir arabayı size göstereyim, bilgilerini vereyim. Sonra sürüşe geçelim, POV video çekeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim, başlayalım videoya. Bu videoda detaylı inceleme geçmeyeceğiz. Biliyorsunuz daha önce bu aracın detaylı inceleme videosunu çektik. İzlemek istiyorsanız açılan kartı tıklayabilirsiniz. Araç 2022 model 1.5 Vision Paket Multi Drive S, yani otomatik CVT şanzımana sahip. Kısaca bahsetmek gerekirse şurada şöyle halojen farlarımız var, daha sonradan LED alındı. Şu altlara şu an LED bir parça bakıyoruz. Bulabilirsek dışarıda yaptıracağız. Ön taraftan bakınca gerçekten albenisi olan bir araç. Yan tarafa geldiğimizde normalde kapaklı jantlarımız geliyordu. Bu araçta böyle 15 inç jantlarımız var. Daha sonradan bayiden alındı. Şöyle arkaya geldiğimizde de aracın güzel bir görüntüsünün olduğunu görüyorsunuz. Şu an bu aracı engelli muafiyetiyle alabiliyorsunuz. Engelli muafiyetiyle alabilecek en mantıklı araçlardan bir tanesi diyebilirim. Yani 150 bin liraya yakın bir indirim oluyor. Bu araçlarda 4 adet donanım paketi var. Vision, Dream, Flame ve Passion. Bu araç giriş donanım seviyesi olan Vision donanım paketine sahip. Tekrar şöyle bir göstereyim. Ve şimdi sürüşe geçelim. Size biraz sürüşten, yoldan görüntüler göstereyim. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, yolumuza çıktık. Toyota Corolla'nın 1.5'lik bu motorunu ve CVT şanzımanı şöyle bir inceleyelim. Dediğim gibi daha önce detaylı bir inceleme videosu çekmiştik. Bu videoyu izleyebilirsiniz detaylı bilgiye sahip olmak için. Bu videoda sadece aracın motor performansını ve CVT şanzımanı, aynı zamanda aracın konforu, sessizliği ile ilgili konuşacağız. Bu Audi A5 Sportback testimizdeki test sürüşü yaptığımız yerde şu anda aracı kullanıyoruz. Yol olarak da güzel bir yoldayız. Şu an 73 km hızla gidiyoruz. Şöyle bu ufaktan performansına bakalım mı? Şu an dip gaz yaptım, sinyalimi veririm. Sola geçiyorum. 3 silindirli motorun sesi gerçekten güzel geliyor kulağa. Sanki böyle elektrikli süpürge kullanıyormuşsunuz gibi ince bir ses geliyor içeriye. Hani performans olarak araç gerçekten yeterli. Sonuçta Civic gibi hitap ettiği kitle daha çok genç kitle değil. Biraz daha olgun insanlara hitap eden bir araç Toyota Corolla. O yüzden bu insanların isteyeceği kadar bir performans veriyor. Tabii biraz yüksek hıza çıktıktan sonra Japonların kroniktir rüzgar sesi ve yol sesini almaya başlıyorsunuz. Ancak konfor anlamında bu araç gerçekten istenilen şeyleri veriyor size. Şimdi bu arabada CVT şanzıman var. Ancak manuel aldığınızda 10 ileri gibi bir seçeneğe sahipsiniz. CVT şanzımanla biliyorsunuz bazen dikkat ederseniz görürsünüz devir sabit kalır ama otomobil hızlanır. Mesela şu an devir 2200 civarında ama aracın hızı sabit değil. Bu da CVT şanzımanın yapısı gereği olan bir durum. Son zamlardan sonra dolar kurunun bu hale almasından sonra sınırı geçme durumu var. O yüzden almak isteyenler olursa elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü bu araç dediğim gibi engelli muafiyetiyle alınabilecek en mantıklı araçlar arasında bulunuyor. Bu videoyu çektiğimiz Mayıs sonu Haziran başı tarihlerinde aracı bayiye sorduğumuzda Ağustos sonuna kadar aracın ellerinde olmadığını söylediler. Artık çok mu rağbet var yoksa planlı bir durum mu söz konusu bilmiyorum. Şu anda Toyota Corolla almak istiyorsanız bayilerde bulamama gibi bir duruma sahipsiniz. Bu aracı şu an bayiden almak istediğinizde engelli muafiyetiyle 250.000 TL civarı bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Normal bir şekilde almak istediğiniz zaman, yani engelli muafiyetim yok, normal bir şekilde bu aracı almak istiyorum derseniz de 456.000 lira gibi bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Yani arada 200.000 lira gibi bir fiyat farkı var. Bu da hiç azımsanmayacak derecede bir fiyat demek. Neredeyse aracın fiyatı kadar fiyat farkı var. Yani benim şu an imkanım olsa bu arabaya 250.000 lira verir alırdım. Hani hiç öyle boş paket takıntınız olmasın. Daha sonradan jant ve fardı, gördüğünüz bu ekranda hepsini daha sonradan zamanla taktırabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Aracı daha da donanımlı hale siz getirebilirsiniz. Şu piyasa koşullarında 250.000 lira gibi bir fiyat araba sahip olmak, sıfır araba sahip olmak çok görünmüş bir şey değil. Burada sport modu tuşu var. Basıp biraz aracın performansına bakalım. Şöyle biraz gaza bakalım. En ufak bir dokunmanızda motor devri hemen yükseliyor. Daha yüksek devirde aracı kullanmanıza imkan veriyor. Bu da performans istediğiniz zaman uygulayabileceğiniz bir yöntem. Herhangi bir kulakçık yok. Vites değişikliği yapacağınız zaman buradan manuel olarak yapabiliyorsunuz. Sport modda da. Biz tekrar Eco moda geçelim. Şöyle bir yakıt tüketimine bakalım. 540 kilometrenin sonucunda oluşan yakıt tüketimi 7.2 litre. Benzinli 3 silindirli bu araç için bence gayet uygun, hatta iyi diyebileceğim bir yakıt tüketimi şu an bize gösteriliyor.
Bu aracın bir de hibrit versiyonu biliyorsunuz satışa sunuluyor. Bu araca göre, yani hibrit olmayan normal sadece içten yanmalı motora sahip Corolla'lara göre hibrit versiyonları daha yaygın diyebilirim. Trafikte sıkça karşınıza çıkıyordur. Kısaca özetleyecek olursam, Toyota Corolla şu anda engelli muafiyeti ve engelli muafiyeti olmadan dahil, yani normal bir şekilde gidip bayiden alabileceğiniz en mantıklı araçlardan bir tanesi şu anda. Sıfırını 450.000 TL gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Bu da otomobil fiyatlarının yükseldiği, akıl almaz hale geldiği şu dönemde çok mantıklı bir seçenek. Kısaca şu multimedya ekranından bahsedeyim. Burada navigasyonumuz var. Kendinden navigasyonlu. Güzel bir imkan. Çıkış yapalım. İnternetinizi paylaşıp YouTube'dan video izleyebiliyorsunuz. Böyle güzel imkanların sunulduğu bir multimedya ekranı var. Ama tabii bu normal Vision paketli gelmiyor. Daha sonradan bildiğim kadarıyla Flame olması gerekiyor. Yani en dolunun bir alt donanım paketinde geliyor. Ancak bu araçta daha sonradan fiyat farkı verilerek alınmış. Bu da aracı donanımlı gösteriyor, dolu gösteriyor. Evet, dediğim gibi detaylı inceleme videosunu daha önce yayınlamıştım. Bu da bayağı rağbet gördü, bayağı izlendi. Her halinde izlenmeye devam ediyor. Yukarıda açılan karttan dediğim gibi izleyebilirsiniz. Bu video böyle kısaca bir POV videosu yaptığımız video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.